Her sonun, yeni bir başlangıca gebe olduğu söylenir. Ama ya o son, mutlaksa? Bir halkın kökü kazındığında, sancakları toprağa düştüğünde ve son nefes, buz gibi bir bataklıkta, yapayalnız bir çocuk tarafından verildiğinde. Geriye ne kalır? Belki de bir umut kırıntısı ve bozkırın en acımasız anında bile sakladığı en büyük mucize. Yardım, bir ordudan ya da başka bir insandan gelmedi. Hayatta kalan o son canı, acımasız doğanın kalbinden gelen bir ruh buldu. Bir kurt. Ama bu, bir kurtarma hikayesi değil. Bu, bir annelik, bir sığınak ve kutsal bir mağaranın rahminde, 10 kahramanla yeniden filizlenen bir soyun hikayesidir. Bu, küllerinden bir imparatorluk doğuran efsane. Kurt başlı sancağın altında toplanan Göktürklerin köken sırrıdır. Bir halkın nasıl öldüğünün değil, nasıl ölümsüzleştiğinin hikayesi. Tarihin kendisinden, hatta hafızanın kendisinden bile eski zamanlarda, Bozkır'ın kalbinde yaşayan bir Türk boyu vardı. Adları ve sanları bugün unutulmuş olsa da, onların kaderi, gelecekte Göktürk adıyla dünyayı titretecek olan bir soyun tohumunu taşıyordu. Bu, onların nasıl yok edildiğinin ve daha da önemlisi, Bozkır'ın ilahi merhametiyle nasıl yeniden doğduğunun hikayesidir. Bu anlatı, bize han saraylarında tutulan kroniklerden değil, o devrin en büyük rakibi olan Çin yıllıklarının sararmış sayfalarından, bir düşmanın bile saygıyla kaydettiği mucizevi bir fısıltıyla ulaşmıştır. Düşman, bir gece vakti, sayısız yıldızın altında demir ve kan kokusuyla geldi. O gece gökyüzü, Türklerin sancağına değil, kendi küllerine ağladı. Düşman o kadar zalim, o kadar acımasızdı ki, kılıçtan geçirmediği tek bir can bırakmadı. Çadırlar yakıldı, at sürüleri dağıtıldı, otağlar talan edildi. Koca bir boy, bir gecede yeryüzünden silindi. Ancak bu topyekün katliamdan geriye, bir mucize eseri, tek bir hayat kıvılcımı kaldı. Henüz 10 yaşında bir erkek çocuğu. Düşman askerleri ona bile acımamış, kollarını ve bacaklarını keserek onu bir bataklığın kenarına, kurtlara kuşlara yem olsun diye atmışlardı. O çocuk, soyunun son ferdi, halkının kırılmış umuduydu. Bedeni parçalanmış, bilinci ise acının ve yalnızlığın karanlığında yitip gitmişti. Bir millet, bataklığın kenarında son nefesini veriyordu. Gök Tanrı, soyunun kurutulmasına razı olmadı. Bozkır'ın en asil, en kutsal ruhunu, bir kurt suretinde yeryüzüne gönderdi. Bu, sıradan bir hayvan değildi. Bu, soylu ve bilge bir dişi kurttu. Adı çağlar sonra Asena olarak anılacaktı. Asena, avlanırken bataklığın kenarındaki o can çekişen çocuğu buldu. Hayvan içgüdüsüyle onu bir av olarak değil, kalbindeki ilahi bir sezgiyle korunması gereken bir masum olarak gördü. Yanına usulca sokuldu. Kesik uzuvlarından akan kanı diliyle temizledi, yaralarını yaladı. Sonra, avladığı taze etleri parçalayıp ağzıyla çocuğa taşıdı. Günler ve geceler boyu, dişi kurt o çaresiz çocuğa annelik etti. Onu kendi sütüyle besledi, kendi bedeniyle ısıttı. Çocuğun yaraları kapandı, gücü yavaş yavaş yerine geldi. Kurt, onun sadece bedensel yaralarını değil, ruhundaki yalnızlığı da iyileştirmişti. Medeniyetin en zalim yüzüyle yok edilen çocuk, vahşi doğanın en merhametli yüzüyle yeniden hayata döndürülüyordu. Çocuk, kurdun himayesinde büyüyüp bir delikanlıya dönüştü. Ve doğanın en kadim kanunu işledi. Kendisini hayata döndüren o kutsal varlıkla birleştiler. Dişi kurt, o son Türk'ten gebe kaldı. Karnında, sadece kendi yavrularını değil, yok edilmiş bir milletin geleceğini taşıyordu. Ancak düşman kral, o çocuğun yaşadığını bir kâhinden öğrendi. Soyun devam etme ihtimali bile onu dehşete düşürdü ve son ferdi de yok etmek için askerlerini gönderdi. Askerler, bataklığın kenarında delikanlıyı ve yanındaki kurdu bulup öldürdüler. Ama kutsal bir görev taşıyan dişi kurt, askerler gelmeden hemen önce, ilahi bir güç tarafından korunarak kaçmayı başarmıştı. Asena, Turfa'nın kuzeyindeki kutsal dağlara doğru koştu. Orada, girişi sık ağaçlarla gizlenmiş, içinde yemyeşil çayırların ve bir gölün bulunduğu devasa bir mağara buldu.
Bu mağara, Gök Tanrı'nın ona hazırladığı bir sığınak, bir rahim yatağıydı. Ve o kutsal mağaranın korunaklı sessizliğinde, Asena 10 erkek çocuk doğurdu. Bu 10 çocuk, insan babalarının gücünü ve kurt annelerinin asaletini ve ruhunu taşıyordu. Mağarada büyüdüler, dışarıdaki dünyadan habersiz, annelerinin getirdiği avlarla beslendiler. Zamanla büyüyüp yiğit birer delikanlı oldular ve dışarıdaki dünyadan kendilerine eşler buldular. 10 kardeşin içinde en cesur, en akıllı ve en lider ruhlu olanının adı Aşina'ydı. O, kardeşlerinin ve giderek büyüyen halkının lideri, ilk Kaan'ı oldu. Bir gün halkını topladı ve artık bu mağara bize dar gelir. Atalarımızın kanının döküldüğü, ruhlarının bizi beklediği Bozkır'a geri dönme vaktidir, dedi. Halkını mağaradan çıkardığında, artık onlar bir avuç sürgün değil, yeni ve güçlü bir milletti. Ve soylarının nereden geldiğini, o en karanlık günde onlara kimin annelik ettiğini asla unutmadılar. Otağlarının önüne, ucunda altından bir kurtbaşı bulunan bir sancak diktiler. O kurtbaşı, onların sadece sembolü değil, aynı zamanda soyunun, gücünün ve yeniden dirilişinin kutsal belgesiydi. Böylece, küllerinden doğan o millet, Aşina'nın liderliğinde, kurt başlı sancaklarının altında yeniden Bozkır'a yayıldı. Onlar, Göktürklerdi. Ve damarlarında, insan inadı ile kurdun yenilmez ruhunu birlikte taşıyorlardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız.